Merhaba arkadaşlar, Mat Mimarisi kanalımıza hoş geldiniz. Açılış hataları ve bunların değerlendirilmesiyle ilgili çalışmalarımıza kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bugünkü çalışmamızda çoban matını anlamaya çalışacağız. Sadece çoban matının nasıl yapıldığını değil, aynı zamanda çoban matına karşı en etkili savunmanın nasıl olacağını, çoban matının nasıl çürütüleceğini konuşacağız. Öncelikle ilk değerlendireceğimiz konu yine şahın stratejik konumu. Taşların dizilişi itibariyle şahın koruduğu 3 tane önemli kare var. Bunlardan D7 ve E7 piyonları dikkat edersek merkeze ilerleyebilen piyonlar. Yani D7 ve E7'ye merkez piyonları diyelim. Merkez piyonlarını dikkat edersek fil, at, vezir ve şah koruyor. Diğer E7 piyonunu konuşursak E7 piyonunu fil, şah, at ve yine vezir koruyabiliyor. Yani arkadaşlar D ve E piyonunu yeterince korunmuş sağlam piyonlar, ama F7'ye dikkat edersek F7 sadece şah tarafından korunuyor. İşte çoban matının ortaya çıkış hikayesi bu masum F7 piyonu. Çünkü bunu sadece şah koruyor. Sadece şahın koruduğu bu F7 piyonuna vezir yapışırsa şah çekiyor ve şah hiçbir şekilde kurtulamıyor arkadaşlar. Yalnız burada dikkat etmemiz gereken, vezir tek başına olursa mat olmaz. Çünkü şah onu yer. Mat olması için vezirin bir tane savunması gerek. O da C4'teki fil. Dikkat edersek koruyor. O yüzden şah F7 vezirini yiyemez ve böylece çoban matı olmuş olur. Peki vezir ve fil F7'ye gelip nasıl mat etmeye çalışacak? Çoban matı yapmak için önce vezir ve filin yolunu açması gerek. Vezir F7 karesine ulaşacaktı. Çılgın vezir F7'ye gelmek için H5'e geldi öncelikle. Hedefi F7 karesi. Siyahlar at C6 oynayıp merkez kareleri kontrol etsin. Burada dikkat edeceğimiz şey, vezir tek başına olduğu için F7'yi yerse ve şah çekerse, yani vezir F7'ye ulaşıp şah çekerse mat olmaz arkadaşlar. Çünkü vezir tek başına. Vezire F7 karesine ulaştığında bir destekçi gerek. O da vezirin kankisi olan C4 fili. Şu an dikkat edersek fil ve vezir sadece şah tarafından korunan o zayıf piyona saldırdı. Burada siyahlar rastgele bir hamle yaparsa vezir F7'ye ulaşır. Şahı ister ve şah kurtulamaz. Çünkü bu piyonu fil ve at koruyamıyor. Sadece şah koruyor demiştik. Şah da F7 vezirini fil koruduğu için yiyemiyor ve böylece mat olmuş oldu. Çoban matına karşı savunma yaparken en sık yapılan hatalardan bir tanesi de atı F6'ya gelmek. At F6'ya geldiği zaman vezire saldırdı. Diyor ki vezire saldırdım, çoban matını engelledim. Hayır arkadaşlar. Burada vezire saldırmak değil, vezirin F7'ye ulaşmasını engellemek gerekir. Vezire saldırmak fayda etmez. Diyelim ki vezire saldırdı at. Ama vezirin amacı zaten F7'ye ulaşmaktı.
Böylece vezir şah çekti ve şahın kaçacağı kareyi tuttu. Şah kurtulamıyor. Diğer taşlar da şahın yardımına gelemiyor. Böylece çoban matı oldu. Çoban matı ile ilgili şunu özellikle belirtmek istiyorum arkadaşlar. Çoban matı çürütülmesi oldukça kolay bir saldırıdır. Bu yüzden çoban matı yapmaya çalışan bu çılgın veziri G6 sürüşünden sonra kazanmaya yönelik ve beyaz şahı mat etmeye yönelik videomuz ilerleyen çalışmalarımızda olacak. Özellikle şunu belirtmek isterim ki çoban matı saldırısı çürütülmesi oldukça kolay bir saldırıdır. Oyuna erkenden giren ve F7'ye ulaşmak isteyen bu çılgın veziri arkadaşlar tuzağa düşürüp siyahlar kazanç elde edebilir. Çoban matının çürütülmesiyle ilgili ve vezire tuzaklar kurmayla ilgili çalışmalarımız bir sonraki videomuzda olacak. Videomu sonuna kadar izlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. Kanalı beğenip abone olmayı unutmayalım. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Hoşça kalın.